Selam, bu derinlemesine incelememize hoş geldin. Bugün önümüzde Eşref Rüya dizisinin 31. bölümünden sahneler var. Adeta böyle bir yapbozun parçaları gibi duruyorlar. Hepsi birbirinden heyecanlı ve gerilim dolu. Evet, bize de bu parçaları birleştirmek düşüyor sanırım. Aynen öyle. Misyonumuz çok net. Bu sahneleri alıp yan yana koyacağız ve Eşref'in dünyasındaki o büyük resmi, yani o iç içe geçmiş aşk, görev ve kimlik arayışının tam kalbine ineceğiz. Ve o resme bakarken de merkezde devasa bir soru var değil mi? Yani bir adam hayatı boyunca aradığı kayıp aşkı Rüya'yı bulmaya çalışırken bir yandan da şimdiki büyük aşkı Nisan'la bir gelecek kuruyor. Ha, işte kilit nokta bu. Peki bu iki kadının yani Rüya ve Nisan'ın aslında tek ve aynı kişi olduğunu fark ettiğinde ne olacak? Bütün düğüm, bütün hikaye bu soruda gizli gibi. Kesinlikle. O zaman bu karmaşık düğümü çözmek için 3 ana durakta mola verelim diyorum. İlk durağımız Eşref'in kendi içindeki o bölünmüşlük olacak. Yani bir yanda o sert lider, yetimlerin koruyucusu Eşref, diğer yanda ise Nisa'nın yanında bambaşka birine dönüşen o aşık adam. Sonra işin en can alıcı kısmına geleceğiz. Nisa'nın terapi seansındaki o şok edici an, kayıp hafızasının ardındaki gerçeğin ortaya çıktığı o an. Evet. Ve en sonunda da Eşref'in yolculuğunu takip edeceğiz. Her şeyin başladığı yere, Burdur'daki o çiftliğe doğru çıktığı o tehlikeli yolculuğu. Hazırsan başlayalım. Hadi o zaman ilk konuya girelim. Eşref'in bu iki yüzü, yani kalbi ve kılıcı. Bütün karakterin gerilimi zaten bu ikisi arasındaki denge aslında. Önce kalbinden başlayalım istersen. Eşref'in Nisan'la olan sahneleri gerçekten inanılmaz. O bildiğimiz sert adam gidiyor, yerine yumuşacık biri geliyor. Evet, bambaşka biri oluyor. Nisan'a söylediği bir laf var ki bence durumu tek başına özetliyor. Seni sevmeye başladıktan sonra dünya nefes alınabilir bir yere döndü benim için. Çok güçlü bir cümle bu. Bir vicdanım olduğunu, kalbimin attığını hissettim ilk defa diyor. Düşünsene, bu adam için dünya nefes alınamayan bir yermiş. Nisan ona resmen oksijen olmuş. Bu çok güçlü bir ifade, evet. Ama hemen arkasından gelen cümlede benim aklım biraz karıştı. Nisan'a diyor ki, senden önce hiçbir kadını sevebileceğimi düşünmezdim. Evet, orası biraz tuhaf. Şimdi bu biraz garip değil mi? Çünkü biz Eşref'in yıllardır Rüya'yı aradığını biliyoruz, o büyük aşkını. Bu laf bir çelişki mi sence, yoksa Nisan'ı rahatlatmak için mi söylüyor? İşte bu harika bir soru. Bence belki de kendini kandırıyor. Ya da rüya onun için geçmişin bir hayaleti, bir yarası gibi. Ama Nisan, bugünün gerçeği. Hani nefes alabildiği yer. Aynen. Belki de o sevgi dediği şeyin ne kadar farklı katmanları olabileceğini ilk defa Nisan'la anlıyor. Rüya bir saplantı, Nisan ise sığındığı bir liman gibi. Ve bu rüya meselesi sürekli aralarında bir gerilim yaratıyor değil mi? Nisan'ın en savunmasız anında keşke rüya ben olsaydım demesi çok acı. Çok. Eşref'in cevabı ise durumun bütün ironisini ortaya koyuyor. Sen ondan çok daha ötesin. Tabii ikisi de bilmiyor ki Nisan aslında kıskandığı kişinin ta kendisi. Farkında olmadan aynı kişiyi kıyaslıyor yani. Biri geçmişteki travma, diğeri bugünkü şifa. Kesinlikle. Bu diyalog dizinin bütün trajedisini tek bir cümlede özetliyor resmen. Karakterler kendi mutluluklarının önündeki en büyük engelin yine kendileri olduğunun farkında değiller. Nisan kendi gölgesiyle savaşıyor, Eşref ise aradığı hayaletin yanı başında durduğunu bilmiyor ve bu iç çatışmayı çözmek için bir karar veriyor, değil mi? Aynen. Rüyayı unutmayacağını ama iyice paketleyip bir rafa kaldıracağını söylüyor. Bu bir tür vedalaşma aslında. Geçmişle hesaplaşıp geleceğe yani Nisan'a odaklanma kararı. Ama sence bu rafa kaldırma ne kadar gerçekçi? Bir insan hayatının takıntısını, bütün gençliğine adadığı bir arayışı bu kadar kolay paketleyebilir mi? Bence imkansız. Bu sadece kendini kandırmanın bir yolu. O rafın kapağını bir daha açmamayı umuyor ama bilmiyor ki o raf aslında salonun ortasında duran bir vitrin. Her an gözünün önünde. Kader de zaten o rafı sana zorla açtıracağım demeye hazırlanıyor. Ama bu adam sadece aşktan ibaret de değil. Bu romantik Eşref'in bir de tam zıttı bir yüzü var. Evet, yetimlerin babası Eşref. Lider ve koruyucu Eşref. Adamlarına yaptığı o konuşma onun hayat felsefesini tek cümlede özetliyor bence. Hangi sözü?
Bizim yolumuz ölümle süslenmiş bir yoldur. Bugün varız, yarın yokuz. Bu bir liderlik konuşması mı, yoksa bir tür kabulleniş mi? Sanki adamlarını ölüme hazırlarken aslında kendi yorgunluğunu da dile getiriyor. Bence ikisi de. Bu adamlar onun için sadece adamları değil, ailesi. Onları en kötüsünü hazırlamak zorunda. Ve tehlikenin ne kadar gerçek olduğunu da mezarlıktaki pusu sahnesinde net bir şekilde görüyoruz. Oradaki öfkesi, Evet, yaşayanlara saygınız yok, ölüye de mi saygınız yok lan sizin diye bağırışı sadece bir çatışma anı değil. Onun için bazı sınırlar, bazı kurallar var. Düşmanları ise hiçbirini tanımıyor. bu çok önemli bir nokta. Düşmanlarının ahlaki bir pusulası yok. Bu da savaşı çok daha tehlikeli bir hale getiriyor. Eskiden belki sadece Eşref'i hedef alıyorlardı ama şimdi durum farklı. Eşref de farkında bunun. Evet, kendisi söylüyor. Gözü bütün yetimlere dikti anlaşılan. Bu savaşı kişisel bir intikam meselesinden çıkarıp Eşref'in en zayıf, en hassas noktasına taşıyor. Yani koruması altındaki o çocuklara. Ve Eşref'in bu tehdide cevabı da karakterini özetliyor. Bize de savaşın büyüğü yakışır. Burada bir kibir yok aslında. Bu bir meydan okuma ve bir kabulleniş. Madem sınırlar kalktı, Aynen. Madem en değerlilerim hedefte, o zaman ben de bütün gücümle karşılık veririm diyor. Geri adım atmak onun kitabında yazmıyor. İşte bu iki eşref, Nisan'a ölüm bizi ayırana dek diyecek kadar romantik olanla, yetimler için ölümü göze alan lider, aynı bedende birleşip bir tuzağa doğru yürüyor. ve Eşref'in bu iki dünyası, yani geçmişi ve bugünü aslında aynı kökten besleniyor. Bu da bizi doğrudan ikinci durağımıza getiriyor. Eşref, kendi geçmişine doğru bir yolculuğa çıkarken, Nisan'ın geçmişi de kelimenin tam anlamıyla üzerine yıkılıyor. Önce Eşref'le başlayalım. Burdur'daki o eski tamirhaneye gidişi çok sembolik bir sahne. Orada sadece eski bir usta yok. Eski bir araba var, yetim çıraklar var ve Eşref'in unuttuğu bir parçası var. Ustasının torunları, Mert ve Samet'le olan kısacık diyaloğu bile çok şey anlatıyor aslında. Hemen onlara okulu soruyor, sakın ihmal etmeyin diyor. Sadece karınlarını doyurmak değil derdik, geleceklerini de düşünüyor. Bu ilgi çok samimi. Ustası Elyas ile olan buluşma anı. Eşref'in kendini yetim Eşref'im diye tanıtması. Geldiği yeri asla unutmadığını, o kimliği bir zırh gibi üzerinde taşıdığını gösteriyor. Ve aralarındaki o vefa ilişkisi müthiş. Ustasının işitme cihazını Eşref almış, şimdi de gözleri için doktor ayarlamak istiyor. Bu parayla ölçülemeyecek bir bağ. Kesinlikle. Eşref, kendisini yetiştiren o adama borcunu ödemeye çalışıyor bir nevi. O sahnede tamir ettikleri 69 model araba da sadece bir araba değil bence. O araba Eşref'in masumiyetini, çıraklık günlerini, yani bütün bu kan ve gözyaşı başlamadan önceki zamanı temsil ediyor. Ve tam da Eşref geçmişiyle bu şekilde usul usul yüzleşirken başka bir yerde bir terapi odasında Nisan kendi geçmişiyle bir deprem gibi sarsılıyor. Bir dokunuş. Sadece bir dokunuş, evet. Bastırılmış, unutulmuş, belki de beynin kendini korumak için sildiği o korkunç anı tetikliyor ve o çığlık geliyor. Rüya benim. O an gerçekten tüyler ürpertici. Çok acı verici, ölüyorum demesi sadece bir şeyi hatırlamak değil. O anı, o travmayı, o acıyı bütün hücreleriyle yeniden yaşıyor resmen. Ve ardından gelen farkındalık trajedinin boyutunu daha da büyütüyor. Kendi kendine sorduğu o soru, bu zamana kadar ben kendimi kendimden mi kıskanmış oldum? İnanılmaz bir cümle. Yani dizilerde çok şey gördük ama bu gerçekten bambaşka bir seviye. Durumun bütün ironisi, bütün absürtlüğü o tek cümlede gizli. Aynen öyle. Düşünsene, sevdiğin adamın kalbindeki o gizemli kadının, belki de nefret ettiğin kadının aslında sen olduğunu öğreniyorsun. Kendi gölgenle savaşıyormuşsun bunca zaman. Ama bu keşif sadece bir kimlik şoku değil, yanında ezici bir suçluluk duygusu da getiriyor. Kesinlikle. Çünkü anında jeton düşüyor. Eşref'in hapse girmesi, yıllarını kaybetmesi, bütün hayatının alt üst olması. Hepsi onun yüzünden. Hayatını benim için mahvetmiş diyor. Bu ilişkilerin dinamiğini temelden değiştirecek bir yük. Artık onlar sadece iki aşık değil. Nisan, Eşref'in geçmişte yaptığı o devasa fedakarlığın canlı kanıtı haline geliyor. Bu aşkın üzerine artık büyük bir borcun gölgesi düşüyor. Ve bütün bu parçalar birleştiğinde artık kaçınılmaz sona,
Yani tuzağa doğru son adımlara geliyoruz. Eşref düşmanlarından birini yakalamış, sorguluyor. O sahne Eşref'in ne kadar soğukkanlı olduğunu bir kez daha gösteriyor. Ben genelde sonumun ne olacağını düşünerek hareket etmem. Karşımdakinin durumu daha önemli diyor. Bu hem bir tehdit hem de karakterinin bir özeti. Ben yanarım ama seni de yakarım diyor resmen. Sorgu sırasında Eşref'in aslında ne kadar büyük bir çemberin içinde olduğunu da anlıyoruz. Adam Eşref'i nasıl bulduğunu söylerken vazgeçemediğim pahalı zevklerin sayesinde diyor ve kolundaki saate yerleştirilmiş vericiyi ima ediyor. Çok ince bir detay o. Eşref gibi her şeyi kontrol ettiğini düşünen bir adamın bile zayıf noktaları var ve düşmanları bu zayıf noktaları çok iyi kullanıyor. Ve sorgunun kilit anı geliyor. O an her şeyin rengi değişiyor. Eşref rüyanın fotoğrafını gösteriyor ve adam rüyanın yaşadığını doğruluyor. Sadece bu da değil, yerini de söylüyor. Burdur'da çiftlikte, her şeyin başladığı yerde. Yani Eşref'in az önce o nostaljik ziyareti yaptığı, geçmişiyle yüzleştiği topraklarda. Fakat bu bilgi bir umut ışığı değil, bir tuzağın davetiyesi. Eşref de bunun farkında. Tuzak mı lan diye sorduğunda aldığı cevap, o cevap her şeyi açıklıyor. Ne fark eder ki? Nasıl olsa oraya gideceksin. Aynen. Adam biliyor, Eşref'in bunun bir tuzak olduğunu bile bile o ismin peşinden gideceğini, gidemeden duramayacağını biliyor çünkü o hem aşık Eşref hem de koruyucu Eşref. Oraya gitmemek kendine ihanet etmesi demek. Bile bile ölüme yürüyecek yani. Ve bu devasa fırtına koparken etrafta daha küçük ama anlamlı fırtınalar da var. Çido ve ona aşık olan Kadir karakteri arasındaki diyalog mesela. Evet, o diyalog Eşref'in etkisini çok iyi özetliyor. Kadir, Çido'ya diyor ki, "Gerçeğini öldüremedim ama kalbindeki Eşref'i öldürürüm." Müthiş bir laf. Eşref sadece fiziksel bir güç figürü değil, insanların kalplerinde, zihinlerinde yaşayan bir hayalet, bir ideal. O kadar büyük bir gölgesi var ki etrafındakiler o gölgeden çıkmak için bile savaşmak zorunda kalıyor. Evet, her yol bir şekilde Eşref'e çıkıyor. O zaman şimdi duralım ve tüm bu parçaları birleştirelim. Büyük resim artık çok daha net bence. Kesinlikle. Eşref, hayatının aşkı olduğunu bilmediği Nisan'la ölüm bizi ayırana dek diye bir gelecek kurarken, Aslında ta kendisi olan rüyayı kurtarmak için her şeyin başladığı yerdeki o ölümcül tuzağa doğru son sürat ilerliyor. O sırada da Nisan yeni keşfettiği kimliğinin şokuyla, geçmiş travmasının acısıyla ve hepsinden önemlisi Eşref'in onun için feda ettiği hayatın altında ezilen o devasa suçluluk duygusuyla boğuşuyor. iki karakter de aslında birbirlerinden habersiz, kendi geçmişlerinin en karanlık anlarıyla yüzleşmek üzere farklı yollardan aynı ölümcül noktaya doğru çekiliyorlar. Peki, bütün bu karmaşanın ortasında sana son bir düşünce bırakalım. Hani Eşref Nisan'a büyük bir inançla bir kalp bir kere sever demişti ya. Evet, Bu söz bütün bu olanlardan sonra şimdi yepyeni, çok daha karmaşık bir anlam kazanıyor. Evet, asıl soru şu. Eşref'in kalbi aslında aynı kadını, biri geçmişin acı dolu rüyası, diğeri bugünün nefes aldıran gerçeği olarak iki farklı kimlik altında iki kez mi sevdi? Ve şimdi bu iki kimlik birleştiğinde, rüya ve Nisan tek bir bedende buluştuğunda, ortaya çıkacak olan şey yaraları sonsuza dek saracak bir aşk mı olacak, yoksa geçmişin bütün travmalarını yeniden canlandıran bir kabus mu? Sanırım bu sorunun cevabını o çiftlikte yaşanacak büyük yüzleşmede göreceğiz.